Evet arkadaşlar, magazin dünyasında yaşanan en ilginç konuları konuşmak için, yorumlamak için huzurlarınızdayım arkadaşlar. Sizlerin de katılmanızı bekliyorum. Malum bu yayınlar karşılıklı sohbetle olursa çok daha güzel oluyor. Özellikle bizim canlı yayınımız, bu saatte yaptığımız canlı yayınımız sizlerin de katılımıyla olursa çok daha anlamlı oluyor arkadaşlar. Bekliyorum gelmenizi. Sizler gelmeden de çok fazla şey anlatmak istemiyorum. Gerçi daha sonra yayında yayını izleyen, sonradan izleyen insanlar e, içerikle ilgili olarak çok fazla ayrıntıyı merak ediyorlar ve başından itibaren dolu dolu olmasını arzu ediyorlar. Peki o zaman biz de başlayalım. Güzide Duran, ünlü manken, bir zamanların podyumlarda fırtına gibi esen mankeni Güzide Duran son zamanlarda çeşitli yarışma programlarında jüri olarak karşımıza çıkıyor Güzide Duran ve biliyorsunuz yolunda gitmeyen bir evliliği var. 2 tane çocuğu var. İş adamı Adnan Aksoy'dan ama evliliğini çoktan kafasında bitirdi. Çekişmeli bir boşanma süreci içinde 2 tane çocuğuyla kocası Adnan Aksoy Roma'da, İtalya'da yaşıyorlar. Güzde Duran ise İstanbul'da sevgilisiyle gününü gün ediyor. Kim sevgilisi? Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman'la birlikte Güzide Duran ve Fikret Orman'la aşk yaşıyorlar biliyorsunuz arkadaşlar. Henüz boşanmadan dolu dolu bir ilişki yaşıyor ve Fikret Orman'ın taktığı tek taş yüzükte parmağında. Geçtiğimiz günlerde de bu ünlü çift Danimarka'ya gittiler ve Kopenhag'da hiç kimseden çekinmeden, hiç dedikodulardan, söylentilerden, gören olur, paylaşan olur, şu olur, bu olur, hiç çekinmeden Kopenhag'da baş başa tatil yaptılar arkadaşlar. Ve zaten birlikte de paylaşımlar da yapıyorlar. Birbirlerini iyi ki bulduklarını, iyi ki sevgili olduklarını yazıyorlar. Ve Danimarka'dan sonra da Güzde Duran ve sevgilisi Beşiktaş Kulübü eski başkanlarından Fikret Orman İtalya'ya geçtiler, Roma'ya geçtiler. Burada Roma'da Güzde Duran kocasıyla kalan çocuklarını görmek istedi. Ancak bir anne için çok acı bir gelişme, çok acı bir haber. Allah hiçbir anneye böyle bir şey yaşatmasın arkadaşlar. Çok acı bir haber, çok acı bir gelişme. Güzide Duran'ın yaşadığı, başına gelen 2 tane evladı var biliyorsunuz. Biri 13 yaşında erkek olan, büyük olan kız 17 yaşında. Ve çocuklar annelerini görmek istemedi arkadaşlar. Çocuklar zaten çok uzun süredir annelerini görmüyorlar. Kendilerini görmek için Roma'ya gelen anneleriyle görüşmek istemedi çocuklar. Güzde Duran bir zamanlar kendisinin de oturduğu, yaşadığı eve gitti. Çocuklarıyla kocasının, halen nikahlı kocası Adnan Aksoy. Fakat evin kapısı açılmadı arkadaşlar. İçeridelerdi çocuklar ve Adnan Aksoy ama Güzde Duran'a kapıyı açmadılar arkadaşlar. Ve Güzde Duran bunun üzerine bağırdı, çağırdı, apartmanı ayağa kaldırdı. Ve komşular ne oluyor akşam vakti böyle şey olur mu? Bu ne rezalettir? Kim bu gürültüyü yapıyor? Diye polis çağırdı komşular. Gelen polisler Güzde Duran'ı karakola götürdüler. Ve kocası Adnan Aksoy da daha evvel de şikayetçi olduğu 16 yıllık kocası daha evvel de şikayetçi olduğu karısını mahkeme kararıyla 1 ay uzaklaştırdı. 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Artık Güzde Duran Roma'daki eve gidip de çocuklarına yaklaşmak, kocasına yaklaşmak isterse gözaltına alınacak ve hapsedilecek arkadaşlar. Bu sınırı aşamaz, onları aşamaz da. Bu hakikaten e, tablo olarak karşımızda duruyor. Güzde Duran'ın boşanmadan gidip bir başka adamla ilişki yaşaması ve çocukların bundan son derece rahatsız olup annelerini silmesi
hakikaten tasvip edilemez, kabul edilemez bir yaşantının sonucu olarak değerlendiriliyor sosyal medyada. Evlilik birliğine saygısızlık yapıldığı söyleniyor. Böyle bir ilişki içinde olmakla, evli bir kadının böyle bir ilişki içinde olmasıyla, ve iyi anne, iyi eş imajı çizmeye çalışıyor kamuoyuna, güzde duran ama, yaşanan süreçte hem kendisi hem de, çocukları için çok yıpratıcı bir ilişkiye, bir, hayata imzasını atıyor arkadaşlar, ve, Güzde Duran da, eee, bunun, üzüntüsünü aslında bunun cezasını bir yerde çekiyor. Eee, Boşanma henüz gerçekleşmiyor. Çekişmeli bir boşanma süreci içindeler. Çekişmeli boşanma olduğu için de anlaşamadan, bu sürecin, boşanmanın gerçekleşmesi mümkün olmadığını söylüyor onları tanıyanlar. Bakalım sonuçta nasıl olacak, nereye varacak bu ilişki? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu akşam bize bir şey olmazdan bir şey gelebilir diye not almışım şuraya. Bu akşam, Mert Ramazan Demir'in Bize Bir Şey Olmaz, dizisinden, eee, bir şey gelebilir diye not almışım. Disney Plus bir tweet atmış. Disney Plus ve Bize Bir Şey Olmaz'dan bir şey yollayacakları, eee, uyarısını yapmışlar arkadaşlar. Peki Ümran Keleş nasılsın? İyi misin moderatörüm? Ümran, merhaba. Merhaba arkadaşlar, dostlar nasılsınız? Herkes burada mı? Herkes burada mı? Özel abonelerim burada mı? Özel aboneler burada mı arkadaşlar? Delfina Dimasio burada mı? Evet. Gülseren Başdoğan nasılsın? İyi yayınlar diyor. Teşekkür ederim. Nuray merhaba. Merhaba. Seher Duman merhaba. Merhaba arkadaşlar. Sizlerle tekrar karşılaşmak çok güzel. Evet. Dilek burada mı Dilek? Caner burada mı? Caner özel abonem ve moderatörüm. Ümran Keleş burada. Moderatör Ümran Keleş burada. Caner'i gündüz gördüm. Sabah bir yayın açmıştım. Sabah gördüm. Yok diyor Ümran Keleş. Peki. Nuray Yaylacı merhaba. Merhaba. Dilek Şenyurt. O da yok galiba. Nelly Manzano. Arjantin'den Nelly Manzano uğradım arkadaşlar. Ve Delfina Dimasio. Şili'den Delfina Dimasio. Peki dostlar. Evet. Mert Ramazan Demir Bize Bir Şey Olmaz setinde bir fotoğrafı var Mert Ramazan Demir'in yazın çekilmiş. Biraz evvel ben de onu paylaştım. Bilal Özcan Official Instagram hesabımda storylerde paylaştım. Mert Ramazan Demir'i ve Afra Saraçoğlu'nu görmek çok güzel. Sevdiğimiz oyuncular, sevilen oyuncular, milyonlarca hayranı olan oyuncular. Onları böyle ara sıra da olsa görmek çok güzel. Afra Saraçoğlu'nun dizisi de e, eli kulağında deniliyor ama henüz yayın günü, yayın tarihi açıklanmadı. ATV'nin de bu konuda kararsız olduğunu zannediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ'un 2,5 milyon lira aldığı senelik 2,5 milyon dolar aldığı, Türk parasıyla 107 milyon lira aldığı İş Bankası reklamları başladı arkadaşlar. Sosyal medyada görüyoruz. Televizyonda da ya başladı ya da başlamak üzeredir. Ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bu kazandığı para çok büyük ve Türkiye reklam sektöründe şimdiye kadar bir ünlünün aldığı en büyük para arkadaşlar. 2,5 milyon dolar. Bunun üzerinde bir para alındığını zannetmiyorum.
$2,5 milyon çok önemli bir para. $1 milyon alındığı zamanı biliyorum, $1,5 milyon alındığını biliyorum. Ancak $2,5 milyon bir senelik bir reklam anlaşması karşılığı çok çok önemli bir para. Kıvanç Tatlıtuğ'un tabii yıllara yayılan bir güvenilirliği var arkadaşlar. Hem çok iyi bir aile reisi portresi çiziyor kendisi. Toplum üzerinde böyle bir etkisi var. Çok iyi bir aile reisi. Hem çok iyi oyuncu, işini çok iyi yapan bir oyuncu. Hem de çok sevilen, toplumda örnek olan bir oyuncu. Gençlere, çocuklara örnek olan bir oyuncu. Şimdi bir detaya gireceğim arkadaşlar. Biz Mert Ramazan Demir için hani zirveye oynuyor diyoruz ya Mert Ramazan Demir için. Eee, Mert Ramazan Demir'in Kıvanç Tatlıtuğ'la mukayese edebileceğimiz, Mert Ramazan Demir'i mukayese edebileceğimiz tek aktör, bence tek eee, oyuncular arasında kanaat önderi olan kişi Kıvanç Tatlıtuğ'dur bence. Eee, Mert Ramazan Demir'in kendisine Kıvanç'ın yaşantısını örnek alması gerekir. Ben bir ağabey olarak ve bu işlerde çok tecrübeli bir gazeteci, yarım asrını bu mesleğe vermiş bir gazeteci olarak söylüyorum. Mert Ramazan Demir kendisine Kıvanç'ı örnek almalıdır. Kıvanç'ın ilişkilerinde hiçbir zaman bir taşkınlık, bir göze batma, bekarken de bir hata görmedik, duymadık. Bir skandala karıştığını duymadık. Siz duydunuz mu? Hatırlıyor musunuz Kıvanç Tatlıtuğ'la ilgili bekarken ya da evliyken oyunculuk hayatı boyunca? Mutlaka onun da yanlışları olmuştur ama hiçbir zaman bunu göz önünde yapmadı ve ortaya çıkarmadı. Hiçbir zaman, hiçbir zaman. Bu önlemleri, bunların olmaması için gerekenleri mutlaka her ünlünün yapması lazım. Eğer yapabilirseniz, eğer lekesiz kalırsanız, eğer yanlışsız kalırsanız, eğer sütten çıkmış ak kaşık gibi kalabilirseniz size de gelir $2,5 milyon değerinde bir reklam teklifi. İş Bankası gibi Atatürk'ten Cumhuriyete emanet, bizlere emanet bir bankanın reklam yüzü olma teklifi sizlere de gelebilir. Ünlüler için söylüyorum. Yani Kıvanç Tatlıtuğ gibi kalabilen, pürüzsüz, yalansız, skandalsız olabilen bir oyuncu olmak gerekir. Böyle bir reklam teklifi, bu değerde, bu yükseklikte bir teklif alabilmek için $2,5 milyon sana bankayı teslim ediyor insanlar. İş Bankası'nın imajını sana teslim ediyorlar. Kıyısından köşesinden İş Bankası'nın reklamlarında oynayan pek çok oyuncu oldu elbette. Yani komedyen de oldu elbette. Ama burada çok ciddi bir sunum, bir anlatım, çok güzel bir reklam var. Ve tekrar Mert Ramazan Demir'e dönecek olursak, Mert Ramazan Demir'i hepimiz çok seviyoruz ama gençlik hataları da olsa onları yapmaması lazım. Yapmaması lazım. Yani işte hepinizin bildiği hatayı açık açık konuşmak istemiyorum. Hepinizin bildiği o yazın yaşanan olay. Eee, Ya da işte kameraların karşısına, muhabirlerin karşısına alkollü bir şekilde çıkıp alkollü bir şekilde konuşması. Bunların olmaması, bunları yapmaması lazım. Bizlerin hayranlarının, onu sevenlerin ya da sevmeyenlerin, milyonların onu alkollü bir şekilde görmemesi, konuşurken, yalpalarken, ağzında kelimeler dolanırken görmemesi lazım. Kıvancı şimdiye kadar öyle gördünüz mü arkadaşlar? Kıvanç Tatlıtuğ da içki içiyor, alkolü seviyor, içiyor. Hiç gördünüz mü şimdiye kadar Kıvanç Tatlıtuğ? Adam 2003 yılından beri ekranlarda, 2003 yılından beri gazetecilerle muhatap, 22 yıldır. Bir kere ağzının içinde kelimeler böyle yuvarlanırken Kıvanç Tatlıtuğ'un röportaj verdiğini gördünüz mü? Anlatabiliyor muyum? Şöhret yönetimi diye bir şey var.
Şu ana kadar Mert Ramazan Demir çok yanlış bir şey yapmadı, çok şükür. Çok şükür imajını zedeleyecek bir şey yapmadı ama hiç yapmaması lazım. Menajerinin, daha aklı başında bir insan olması, daha onu yönetebilen bir insan olması gerekiyor. Onun yanındakilerin söz dinleyecek, sözünü dinleyeceği bir insanın, Mert Ramazan Demir'in hayatında olması, yakınında olması gerekiyor arkadaşlar. Yakın hayatında olması gerekiyor. Sözünü geçirebilecek, Mert'e sözünü geçirebilecek. Bunu yapma, bunları yapma. Sözünü dinletebilecek, tecrübeli. Bu işlerde çok tecrübeli. Birisinin Mert'in yanında olması şart arkadaşlar. Bu menajer mi olur, ağabey mi olur, müdürü mü olur, artık adına ne derse desin. Geleceğin Kıvanç Tatlıtuğ olabilmesi için şu anda ondan daha kuvvetli bir aday görmüyorum. Ve biz Mert'i çok seviyoruz ama şu anda tepede, en zirvede Kıvanç Tatlıtuğ var. Kim ne derse desin arkadaşlar. Mert'in de önü o zirveye ulaşmak için çok açık. Çok açık. Evet. Bu anlamda Afra Saraçoğlu'nu çok aklı başında görüyorum. Afra Saraçoğlu'nu bu anlamda, bu bütün demin saydığım konu çerçevesinde Afra Saraçoğlu'nu çok doğru işler yaptığını görüyorum. Afra Saraçoğlu'nun akıl vereni kim? Annesi ya da kendisi. Kendi kendine zaten yetebilen bir insan Afra Saraçoğlu. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilebilen bir insan. Ve ortada çok gözükmese de menajerinin de onu iyi yönettiği fikrindeyim arkadaşlar. Evet. Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ bu bir yıllık sözleşmeyi 2,5 milyon dolar aldığı 1,5 milyon bir yıllık sözleşmeyi uzatmak isterse, eğer banka uzatmak isterse bu fiyat tekrar ayarlanacak, yeniden görüşülecek arkadaşlar. Yeniden değerlendirilecek. Banu Kavaş teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Tekrar bu fiyat değerlendirilecek arkadaşlar. Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ'un oynayacağı yeni dizi de belli oldu. Yeni dizi belli oldu. Disney Plus'ta yayınlanacak Dönence dizisinde oynayacak Kıvanç Tatlıtuğ. Çekimler Mart ayında başlayacak arkadaşlar. Ajan Ali karakterini canlandıracak bir macera filminde oynayacak ve Mehmet Bozdağ yapımcı, Bozdağ Filmcilik, Bozdağ film çekecek. Hani şu Kuruluş Orhan, Kuruluş Osman dizisini çeken ATV'de o firma çekecek arkadaşlar. Bir ajan hikayesi. Ajan Ali Mart ayında sete çıkacaklar. 8 bölüm çekilecek. Daha sonraki sene için eğer beğenilirse, eğer talep gelirse bir 8 bölüm daha çekilecek. İkinci dönem için arkadaşlar. Kıvanç Tatlıtuğ ve birlikte çalışacağı arkadaşlarına şimdiden başarılar dileyelim. Afra'ya çok kızdım diyor Mert 704. Neden? Neden? Dostlar, bu akşam bize bir şey olmazdan bir şey gelebilir diye Disney Plus'ın bir notu var. Mert Ramazan Demir'le ilgili bir şey yollayacaklar herhalde. Disney Plus bize bir şey olmaz. Bize bir şey olmaz dizisiyle ilgili Disney Plus bir şey yayınlayacak ve onun duyurusunu yapıyor. Bu arada bize bir şey olmaz da Ocak'tan sonra yayınlanacak arkadaşlar. Bize bir şey olmaz dizisi de yayınlanacak. Afra Saraçoğlu'nun e, bir fenomeni canlandırdığı Pera dizisi de yine aynı tarihlerde yayınlanacak. Hazır mısınız? Hazır mısınız arkadaşlar? Hazır mısınız? Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir iki dizi birden ekrana gelecek arkadaşlar. Ve bu arada Afra Saraçoğlu'nun dizisinin de ATV'de yayınlanmak üzere eli kulağında yeniden bir sorun çıkmazsa
yeniden bir problem çıkmazsa, çekilen bölümleri, çekilen sahneleri beğenmemezlik olmazsa, bazı sahneler yeniden çöpe gönderilmezse, senaryo kağıtları buruşturulup atılmazsa, senaryo yazan kişiler, senaristler değiştirilmezse, çünkü bu diziyle ilgili aylardır bu şekilde olduğuna dair hep söylentiler vardı ve onların da gerçek olduğu ortaya çıktı. Bir türlü başlayamadı dizi. Oyuncular Bilal abi Afra Yazıcıoğlu'nun kuzenine gitmiş. Hmm. Ümran Keleş diyor ki Afra Yazıcıoğlu'nun kuzenine gitmiş diyor. Peki dostlar. Blok 3'ü dinliyor musunuz? Blok 3'ü dinliyor musunuz gençler? Blok 3'ü. Ben dinliyorum ya ara sıra. Benden bekler misiniz? En favori şarkım da Kusura Bakma, Blok 3. Bu arada Blok 3'ün bu Kusura Bakma şarkısının global listede 22. sıraya kadar yükseldiğini okudum arkadaşlar. Kusura Bakma şarkısının Global 50 listesinde Spotify'ın 22. sıraya kadar yükseldiğini okudum. Kusura Bakma şarkısının ve gençlerin dilinde bu şarkı. Beğeniyor musunuz Blok 3'ü? Ümran Keleş diyor ki Blok 3 kusura bakma mükemmel diyor. Mükemmel. Ümran Keleş de beğenmiş. Şebnem sen beğeniyor musun Blok 3'ü? Çok çok. Çok mu beğeniyorsun? Birden fazla şarkısı var onun öyle popüler. Birden fazla şarkısı var popüler. Ben hepsini dinliyorum. Ama en çok Kusura Bakmayı seviyorum Şebnem. Bu çok güzel kusura bakmadan. Çok güzel. Evet. Gençler hızla geliyorlar. Bu arada Hande Erçel'in terk ettiği Hakan Sabancı kızların birini bırakıyor, öbürüyle çıkıyor. Birini bırakıyor, öbürüyle çıkıyor. Çok farklı isimlerle Hande Erçel onu bıraktıktan sonra anıldı Hakan Sabancı. Fenomen Ecem Oltulu ile mesela anıldı. Birlikte Beşiktaş maçına gittiler. Tribünlerde bir fotoğrafları yayınlandı. Fenomen Ecem Oltulu'yla. Sonra Tuğba Büyüküstüne bir beyan yaptı. Tuğba Büyüküstüne yaptığı o beğenden sonra yine konuşuldu, gündeme geldi Hakan Sabancı. Tuğba Büyüküstü'nün aralarında bir şey mi var yoksa diye yakıştırıldılar arkadaşlar. Ve en son DJ Mahmut Orhan'ın eski aşkı ile Amerika'da Miami'de Naz Şahin'le görüntülendi ve Naz Şahin'le birkaç mekanda daha görüldüler. Hakan Sabancı ama Hakan Sabancı yalanladı. Naz Şahin'le aynı arkadaş grubu içinde olduklarını söyledi ve yalanladı. Ve şimdi de Rabia Soytürk, oyuncu Rabia Soytürk'le Hakan Sabancı'nın çıktığı 2 haftadır birlikte oldukları iddia ediliyor. Teşkilat dizisinde oynuyor Rabia Soytürk. Duy Beni'de oynamıştı. Veda Mektubu'nda oynamıştı. Rabia Soytürk eli yüzü düzgün bir kız. Hakan Sabancı ile çıkıyor ama nereye kadar? Nereye kadar? Ne kadar sürer? Nereye kadar? Yani Hakan Sabancı ile çıkan kızlar ne umuyorlar, ne bekliyorlar acaba? Bunu sadece ben söylemiyorum. Milyonlar sosyal medyada, yorumlarda buna benzer şeyler yazıyorlar arkadaşlar. Yani ama insanların kendi hayatı, Rabia Soytürk'e biz ne söylesek kendi hayatı belki de Hakan Sabancı ona jestler yaparak onun gönlünü çalmasını başardı. Ve Rabia Soytürk için de Hakan Sabancı çok özel bir insan belki de bilemeyiz. Bilemeyiz. İnşallah üzülmez diyelim ve Hakan Sabancı da İnşallah çok daha fazla kız değiştirmez artık. Bir fren yapar ya. Bir fren yapar ya. Bir fren yapar ya. Ne diyorsunuz Saadettin Saran'ın bu yasaklı maddeyle anılması konusuna ve ona yapılan iddialara, Saadettin Saran'a yapılan iddialara arkadaşlar, onun hakkındaki iddialara. En son Ela Rümeysa Cebeci isimli
o sunucu spiker skandal kızla beraber oldukları ve beraber yasaklı madde hakkında konuştukları ve, yasaklı madde temin etmek, yasaklı madde içmek, yasaklı madde içilmesi için yer göstermek gibi suçlamalarla bir de yasaklı madde üretmek. Bu Assos'taki çiftliğinde, toprakta yasaklı madde, esrar üretimi, yapmakla itham ediliyor satır aralarında Saadettin Saran arkadaşlar ve kendisi de bunu kabul etmiyor. Yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı. Ancak Saadettin Saran başı dertte arkadaşlar. Şimdi saç örneği, kan örneği, idrar örneği alındı ya ondan. Eğer orada bir şey çıkarsa, pozitif çıkarsa bu suçlamalarla bayağı bir sıkıntı yaşayabilir arkadaşlar. Tutuklanma ihtimali de olduğu söyleniyor hukukçular tarafından. Eğer pozitif çıkarsa eee, Ela Rumeysa eee, Cebeci belli ki Saadettin Saran'ın sevgilisi, yazışmaları falan bunu gösteriyor. Onunla yazışmalarında bir yasaklı madde muhabbeti geçiyor ya arkadaşlar. Eee, Pazar teyitleşiriz. Sende var mı ondan? Pazar sabahtan teyitleşelim. Olma ihtimali %70. Assos'a gideceğim. Bunu söyleyen Saadettin Saran. Assos'a gideceğim birazdan. Geç dönmem herhalde. Tamam konuşuruz. Hadi bay bay. Peki diyor sende var mı diyor Saadettin Saran. Ela Rümeysa'ya. Ben Escobar mıyım diye cevap veriyor Ela Rümeysa. Nereden bulayım? Sen yetiştiriyordun ya başkanım. Yol birkaç dal. Hani yetiştiriyordun yol birkaç dal. Takılalım. Haberleşiriz diyor Ela Rümeysa. Burada başkanı Saadettin Saran'ı esrar yetiştirmekle itham ediyor. Bu yazışmada bu soruluyor savcılık tarafından dünkü sorgulamada, dünkü ifade alımı sırasında. Sende var mı ondan? Pazar sabahtan değişti. Ben Escobar mıyım? Nereden bulayım? Sen yetiştiriyordun ya başkanım. Yani bunlar çok ciddi konular arkadaşlar. Çok ciddi şeyler ve Saadettin Saran'ın durumu bayağı... Saadettin Saran da bu suçlamaları kabul etmiyor. Biz diyor birlikte seyrettiğimiz filmlerdeki replikleri söylüyorduk, şakalaşıyorduk diyor bu yazışmada diyor. Şakalaşmak diyor, biz şakalaşıyorduk burada diyor. Bana gelirken diyor ot getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal halde. Bu ot kelimesini de açıkça yazmıyor. Bir ot emojisi atıyor arkadaşlar. Bana gelirken boşluk bir ot emojisi koyuyor oraya Ela Rumeysa. Bana gelirken ot getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal halde. Saadettin Saran'ın cevabı öyle yok bende. Hani ekmiştin? Ektik, serbest oluyor. Yasa tasarısı hazır. Sana demiştim. Hemen dik bence. Hatta arazi al satışını yaparsın inşaat vesaire için. Saran bu mesaj içeriklerinin doğru olduğunu, tarihler noktasında yanlışlıklar olabileceğini söyleyerek bu yazışmalar yaklaşık 17-18 ay önceki yazışmalardır. Mesaj içerikleri daha önceki izlediğim filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Benim uyuşturucu yetiştirmekle uzaktan yakına hiçbir alakam olamaz. Bu mesajlar şaka amaçlıdır dedi. Yani şaka amaçlıdır dedi ve savcılık dün Saadettin Saran'ı ifadesini aldıktan sonra dün öğleden sonra e, test için saç testi, kan testi, idrar testi için hastaneye yolladı ve cezaevinden Ela Rümeysa'yı çağırdı savcı. Çağırdı. Cezaevi savcısını arayarak Çağlayan'daki adliyedeki savcılık az önce Saadettin Saran'ın ifadesini alan savcı çağırdı ve ondan ek ifade aldı. Ona Saadettin Saran'la bu konuşmanız şaka için miydi? Şakalaşıyor muydunuz diye sordu. Yoksa konuştuğunuz konu uyuşturucu konusu mu diye sordu. Ne dedi biliyor musunuz Ela Rumeysa? Yazışmaları kabul etti.
uyuşturucuyla ilgili yazışmalar olduğunu söyledi. Uyuşturucu içerikli yazışmaları kabul etti Ela Rümeysa. Yani savcıyla, devletle, Adalet Bakanlığı'yla, adalet sistemiyle oyun olmaz. Seni kan tahliline yolluyor, saç tahliline yolluyor. Öbür taraftan bir gün önce cezaevine tıktığı Ela Rümeysa'yı çağırıyor tekrar ifadeye. Saadettin Saran'la bu yazışmalarınız, uyuşturucu laflarının ima ettiğiniz bu yazışmalar şaka mıydı yoksa ciddi miydi diye soruyor. Şimdi bu ciddiydi demesi Ela Rümeysa'nın uyuşturucu üzerine yazışmalarda demesi Saadettin Saran'ı bayağı sıkıntıya sokar arkadaşlar. Bayağı ciddi anlamda sıkıntıya sokar. Şimdi bu saç örneği, kan örneği, idrar örneği bunlardan biri ya da hepsi ya da ikisi eğer pozitif gelirse ciddi sıkıntıya sokar. Yani işin ilginci tabii Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı olması. Burada konunun Fenerbahçe ile hiçbir ilgisi yok diyoruz. Hiçbir ilgisi yok Fenerbahçe ile konunun diyoruz. Bunu demek zorundayız çünkü Fenerbahçe'nin kurum kimliğiyle bu konunun hiçbir ilgisi yok ama şahıs Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı sonuçta. Onu milyonlar seviyor, kulübü seviyor, başkanlarını da seviyorlar. Havalimanında karşılayanlar başkana bayraklarla, Fenerbahçe bayraklarıyla gösteri yapanlar hepsi Fenerbahçe seyircisiydi. Dolayısıyla Fenerbahçe Kulübü'nün de adının böyle bir soruşturmayla paralel gitmesi, anılması, bir başkanın bu şekilde itham edilmesi hiç hoş değil tabii. Hiçbir şekilde hoş değil. Ben Saadettin Saran'ın yerine olsam arkadaşlar, bu konu açıklığa kavuşana kadar Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'nı bırakıyorum derim. Hakikaten derim. Yani bu konu aydınlığa kavuşana kadar Fenerbahçe Kulübü'nün isminin yıpranmaması için, kulüple bu konunun paralel yürümemesi için bir açıklama yaparım kamuoyuna. Bu akşam yaparım hatta. Derim ki kimse beni yanlış anlamasın. Ben suçsuzum, masumum. Ama yani benim ismimle birlikte Fenerbahçe Kulübü'nün isminin de yıpranmasını istemiyorum. Çünkü sonuçta ben bir kulübün başkanıyım ve o noktadayım. Dolayısıyla benle ilgili bir şey olduğu zaman hemen kulüp de insanların aklına geliyor ister istemez. Yani benim şahsımla ilgili ama benim durduğum nokta yani Saran Holding başkanı olarak değil, Fenerbahçe Kulübü başkanı olarak insanlar Saadettin Saran'ı ilk anlamda görüyorlar. İstifa ederim. Yönetim kurulu ben gelene kadar baksın, tüzükte ne var bilmiyorum tabii. Yönetim kurulu yerine yeni birisini seçsin. Tüzüğe de bakılması lazım tabii ama böyle bir tedbir en hayırlısı olur ve Saran'a da, Saadettin Saran'a da hakikaten çok yakışır. Onu yüceltir. Aklandıktan sonra da aslanlar gibi gelirsin, oturursun kardeşim yeniden görevinin başına. Aslanlar gibi gelirsin, hiç kimse de sana bir şey söyleyemez. Aklandıktan sonra, masum olduğun, bir kabahatin olmadığı ortaya çıktıktan sonra. Ben olsam böyle yapardım. Hakikaten bu yükün altında durulmaz. Bu yükün altında durulmaz çünkü. Allah yardımcısı olsun. Diyoruz ve bir başka konuya geçeriz. İrem Derici evlendi. Nasıl evlendi? Ev sahibi oldu yani o anlamda. Hani diyorlar ya böyle basit magazin programlarında ev sahibi ev satın alana evlendi filan. Benim söylemem de bir yerde onlar gibi oldu. İrem Derici evlendi. Peki mesajlarınıza bakıyorum. Merhaba Saadettin Saran için mi konuşuyorsunuz? Evet. Melahat olan bir şeyi konuşuyoruz. Herkese saygı çerçevesinde. Ümran Keleş. Çok zor bu yazışmalardan sonra Bilal Bey diyor. Konuşacak konu yok mu arkadaşlar? Ne konuşuyorsunuz diyor. Bütün Türkiye'nin ilgilendiği, merak ettiği konuyu konuşuyoruz arkadaşlar. Beyza Bulut. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu detaya, şuraya bir bakıyorum.
Evet. Allah rahmet eylesin. Güllü için önüme çıktı. İrem Derici, evet. Melih Kulukçu'yla bir barışık bir kavgalı ya. Adama deli gibi aşık, biliyor musunuz İrem Derici? Çok seviyor Melih Kulukçu'yu. Ama Melih Kulukçu da sevilmeyecek insan değil ki. Çok sempatik, öyle değil mi? Çok tatlı bir insan. İrem Derici'nin şimdiye kadar birlikte olduğu en sempatik, en aklı başında gibi duruyor. Yok yok, aklı başında olmadı. Öbürlerine haksızlık olur. Aklı başında olmadı. Eee Melih Kuru en sempatik, en güler yüzlü, en kendisini herkese sevdirmeyi başaran, çok da yetenekli. Ne güzel dans ediyor Melih Kunukçu ve çok da iyi bir DJ, biliyor musunuz? İlişkileri sosyal medyada zaman zaman takipten çıkma filan, fotoğrafları silme, bıraktım onu, terk ettim onu filan gibi yansısa da birbirinden vazgeçemiyorlar onlar. Onlar birbirlerinden vazgeçemiyorlar. Ya evlenseler böyle olur mu? Olur. Bir de çocukları olsa o kadar yakışır ki İrem Derici'ye bir bebek kucağında. Melih Kunukçu'nun bir bebeği İrem Derici'nin kucağında, düşünebiliyor musunuz? Anne baba olmuşlar, evlenmişler. Ya İrem Derici be, hadi be, yap şu işi be. 8 Ekim 2025'te hatırlıyor musunuz o günü? Unutulacak gibi bir gün değildi. İrem Derici, bu akşam sözümüz var, bu akşam nişanımız var filan gibi. Bugün sözleniyorum diye bir paylaşım yapmıştı. Hatırlıyor musunuz o günü? Bu paylaşımı yaptıktan 10 dakika sonra kapı çaldı. Jandarmalar geldi. Efendim, hakkınızda böyle bir soruşturma var. Sizi karakola davet ediyoruz. Jandarma merkezine davet ediyoruz. İfadeniz alınacak. Neden dolayı? Nasıl ifadeden? Efendim işte yasaklı maddeyle ilgili. Nasıl yani yasaklı maddeyle ilgili? Buyurun efendim. Ya benim bu akşam sözüm var, nişanım var falan. Buyurun efendim diye götürdüler. Tabii ki nişan yalan oldu. O yasaklı madde hikayesinden de temiz çıktı İrem Derici. Saç örneği, kan örneği falan verdi. Bir şey bulunamadı çok şükür. Temiz çıktı ama ve kavga ettiler sonra Melih Kunukçu'yla. Şu yaşadığım talihsizliği görüyor musun? Ne büyük bir talihsizlik yaşadım falan derken kabahatli Melih Kunukçu oldu, sevgilisi oldu. Hatalı ve Melih Kunukçu'yu yine terk etti. Yine bir şeyler silindi internetten, şeyden, Instagram'dan falan. Sonra yine barıştılar. Ya İrem, yapma böyle, çocuğa çok eziyet ediyorsun ya. Şimdi önceki akşamda Etiler'de bir mekandan çıkarken onu kim yakaladı, biliyor musunuz? Kim yakalar ünlüleri? Mekanlardan çıkarken, havalimanında yurt dışından gelirken kim yakalar? Ünlüleri kim yakalar? Beyza Bulut, o konuda bir video çektim bugün. 2 video çektim hatta. Onları izle, olur mu? Canlı yayın yaptım o konuda, sorduğun Güllü konusunda. Selda Özbey. Mustafa diyor Servin işi sağlam. Bildi Servin işi sağlam. Adana'dan bildi Servin işi sağlam. Evet, Mustafa diyor. Mustafa yakaladı. Mustafa Ağda, TV8'den Mustafa Ağda kameralarına konuştu İrem Derici arkadaşlar. İlişkide toksik biri misiniz sorusuna genel olarak toksik bir insanım. Ama bu Melih'le değişti. Küfürü bile bırakma aşamasındayım. Kendimi eğitiyorum. Çünkü artık bir aile kurmak ve çocuk sahibi olmak istiyorum. Kendimi buna hazır hissediyorum diyor İrem Derici. Benim gibi manyakların çocukları vatana millete hayırlı olur diyor İrem Derici. Huyları babasına benzesin istiyorum diyor. Melih'e benzesin. Düğün tarihi de veriyor ya. Veriyor vallahi. 2026 senesinin Eylül ayında Melih Konukçu ile evleneceğini duyurdu. Ya hadi bakalım ya. 2026 yılının Eylül'ünde evleneceğiz diyor. Lütfen abone olarak izleyin, abone değilseniz, ve lütfen beğen yapın arkadaşlar. Beğen yaparsanız memnun olurum. Like yaparsanız. Sizlerin like yapması, beğen yapması ve bizleri abone olarak takip etmesi bizi daha çok motive eder. Yorumlarla da lütfen katkıda bulunun yayınlarımıza. 15 senedir çalıştığını söylüyor İrem Derici. 15 senedir çalışıyorum ve ilk defa ev aldım. İlk evimi yeni aldım. Çok çalıştım ama paramı hep sağa sola harcadım diyor. Hakikaten çok eli açık bir insan. Çok savruk, çok dağınık, çok parasını sağa sola harcayan bir insan. Bu defa iyi bir şey yapıp ev satın aldım.
uzun yıllar kocamla yaşayacağım, çocuklarımı doğurup büyüteceğim bir ev. Çok mutluyum, hala inanamıyorum, sonunda başardım. Mart ayı gibi yerleşeceğiz. Evlenmeden yerleşecek. Evlenmeden yerleşmeyin ya. Evlenmeden yerleşiyorsunuz. Evlenmiş gibi birlikte yaşamaya başlıyorsunuz. Ondan sonra da evlenmeden ayrılıyorsunuz ya. Evlenmeden yerleşmeyin ya. Of, sonra birbirinizden bıkacaksınız, yorulacaksınız birlikte yaşamaktan ve yine evlenmeyeceksiniz. Mert neden uzatıyorsun anlamıyorum diyor. Tartışmayın çocuklar. Bugün kaç kere sizi izledim Bilal Bey diyor. Nur Hayat ben de ya. Kaç kere yayın yaptım değil mi? Hepsine var mıydın Nur Hayat? Aferin sana. Aferin. Hepsine geliyor değil mi bildirim? Hepsine bildirim geldi ayrı ayrı. Çok seviyorum ben işimi. Çok seviyorum. İlginç bir haber geldiği zaman önüme, ilginç bir gelişme olduğu zaman, yeni son dakika bir gelişmesi olduğu zaman bir gelişme bunu paylaşmalıyım, bunu anlatmalıyım diyorum. Ve hemen canlı yayın video çekmek geliyor aklıma. Hemen video çekmek istiyorum. Instagram'da da video yayınlıyorum ama YouTube'da böyle daha uzun uzun anlatıyorsun ya, daha uzun uzun inceliyorsun, anlatıyorsun, yorumluyorsun ya. YouTube daha güzel. Bizim işimiz bu. Yani biz medya çalışanların, habercilerin, yorumcuların işi bu arkadaşlar. Mesleği bu. Video çekmek, video konuşmak, video üzerinde e, video aracılığıyla konuşmak. Yani artık ben az yazı yazar oldum ya. Bir de onu fark ettim. Eskiden her gün köşe yazısı yazardım. Şimdi video çekmekten yazı yazmaya fırsat kalmıyor. İnsanlar yazıları az okuyor ama videoları daha çok izliyorlar. Video izlemek insanlara daha kolay geliyor. Bir de video izleyince anlatanın, gazetecinin, yorumcunun, sunucunun samimi mi değil mi daha kolay anlaşılıyor videodan, izlediğim videodan. Konuya vakıf mı, değil mi, sallıyor mu, yalan mı söylüyor, inanarak mı konuşuyor? Bunlar daha neden beğen yapmıyorsunuz ya? Ben bu kadar anlatıyorum. 39 beğende kaldı bizim sayfa. Eee Gülsen Dönmez, Ümran engelle Mert'i ne olur bilerek uzatıyor. Neden engelliyorsunuz birbirinizi onu anlamadım. Ümran bilir, Ümran'a baskı yapmayın. Ümran işini bilir. Engellemesi gerekirse engeller, engellemesi gerekmezse engellemez. Ee, Ümran ve Caner bu sayfayı, bu hesabın, YouTube hesabını çok çok iyi yöneten iki moderatör arkadaşım. Onlara teşekkür ediyorum. Dostlar birbirinizi kızdırmayın, birbirinize tartışmayın, kavga etmeyin. Lütfen iyi huylu insanlar olmaya devam edelim. Benim seyircim nezihtir, benim izleyicim, benim takipçim kibardır, iyi huyludur. Dışarıdan gelenler hemen kendini belli eder. Antiler olabilir, aranıza sızabilirler. Onları aranızda barındırmayın. Televizyon programında ne zaman olacaksınız diyor Yasin. Ya Yasin, televizyonlar maalesef gittikçe iyice kan kaybetti. Televizyonlar program yapacak kadar paraları bile yok. İnan bana yok ya. Yani televizyonlar para kazanamıyor. Maaşları ödemekte zorluk çekiyorlar. Televizyonlar yeni yatırımlar yapmaktan çekiniyorlar. Televizyonculuk bitiyor, bitiyor. Televizyonculuk bitiyor. Bir de bizde de ekonomi iyi değil ya son yıllarda. Reklam sektörü de iyice küçüldü. Televizyonlara reklam vermediği için yeterli oranda televizyonlar parayı oradan kazanıyorlar. Bir tek reklamdan televizyonlar gelir kaynağı. Reklam geliri ve sponsor geliri. Onlar da bayağı azaldığı için yeni yatırımlar, yeni projeler yapmıyorlar. Dolayısıyla, bir iki görüşme yaptım ve memnun kalmadım. O görüşmelerden memnun kalmadım. Dolayısıyla şu anda bir televizyon projesi yok arkadaşlar. Ben 1994 senesinde, televizyonda, paparazzi programını yaparken öyle imkanlar sunuluyordu ki bize kanal tarafından. Her hafta yurt dışına bir yere, haber kovalamaya gidiyorduk kameramanla, birlikte. Yani bütçe olarak filan, çok geniş harcama yetkimiz vardı. Amerika Birleşik Devletleri'ne, Japonya'ya, işte, ne bileyim, İngiltere'ye, Fransa'ya, Tayland'a, Çin'e, Küba'ya, işte, Brezilya'ya, aklınıza gelebilecek her yere haber çıkarmak için, magazin yapmak için rahatlıkla gidiyorduk ve her hafta, bu gezileri yapıyorduk, bu seyahatleri yapıyorduk. Öyle imkanlar vardı televizyonlarda.
O kadar büyük. Yanımızda 28-30 kişi çalışıyordu ekibimizde. 3 tane, 4 tane kameramanla çalışıyorduk arkadaşlar. 5 tane muhabirle çalışıyorduk. Yani 3 tane, arabamız vardı, programın. Bazen 4 oluyordu, 5 oluyordu gerektiği zaman o sayı. Sonsuz imkânlarla çalışıyorduk. Şimdi bir programda bir tane, aktüel kamera, bir tane, gece muhabiri ancak bir magazin programı. Gündüz muhabirine bazen bütçe yetmiyor filan yani. Yani şimdi program yapmak artık imkansız hale geldi. Kanallar, vermiyorlar. Bütçe vermiyorlar. Dolayısıyla maaşları ödeyemiyor ya. Bazı kanallar 3 ay, 4 ay, çoğu kanal 3 ay, 4 ay maaş ödeyemiyor arkadaşlar. 3 ay, 4 ay geriden geliyor. Televizyonculuk içi seni, dışı beni yakar. Dolayısıyla öyle sıkıntılı ortamlarda çalışmaktansa burada sizlerle birlikte bu işi sürdürmek, bu işi yapmak özgür bir şekilde, çok daha mantıklı geliyor şu süreçte ve dünyanın en iyi patronu, dünyanın en iyi medya patronu kim? Kim? Dünyanın en iyi medya patronu. Hepinizin çok yakınında. Kim? YouTube arkadaşlar. Dünyanın en iyi, en dürüst, çalışanın hakkını en iyi şekilde veren, çalışanın hakkına girmeyen, çalışanını düşünen, her türlü imkânı sonuna kadar, eee, önüne seren YouTube dünyanın en iyi patronu. Bunu kesip YouTube'a gönderin. Bilal Özcan böyle söyledi sizinle ilgili diye. Sizleri çok seviyorum. Peki, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, olur mu? Ben günün herhangi bir saatinde karşınızda canlı yayın açabilirim. Onun için Bilal Özcan'la, yayın izlemek için, Bilal Özcan'ın yayını izlemek için akşam saatlerini beklemeyin. Gündüz de her an, her, saat dilimi içinde karşınızda canlı yayını açar, ve sizlere seslenebilirim. Tabii ki bunun yanı sıra haftanın 7 günü saat 18'de huzurlarınızdayım. Sabit olarak bu saatte karşınızdayım. Yo yo 5 günü 18'de, 2 günü 19'da. 2 günü 19'da İpek Canbulat'la Astrolojinin Prensesi ile saat 19'da yapıyoruz. Diğer 5 gün 18'de yapıyoruz. Haftanın 2 günü de Onur Akay'la yapıyorum, değil mi? 3 gün yalnız yapıyorum. 4 gün, bu sevdiğim 2 dostumla, 2 sizlerin de çok sevdiği 2 konukla yapıyorum. Peki arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize